Merhaba arkadaşlar, Şahane Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel kavuran, lezzetli ve herkesin hayran kaldığı bir çörek tarifi vereceğim. Bu çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla beklemeden geçelim tarifime. Yoğurma kabına 2 tane yumurta, birinin sarısını üzeri için ayıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 150 gram beyaz peynir, küçük boy 2 tane rendelenip suyu sıkılmış patates, 1 tutam ince doğranmış maydanoz, 2,5 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Tahta kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Üzerine 6 su bardağı unu azar azar ilave edelim. Hamurumuzu ilk önce tahta kaşıkla, daha sonra elimizle yoğuralım. Kullandığımız patateslerin yumurtanın büyüklüğüne göre unumuzun miktarı değişebilir. Bu yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu arada kullandığım bardak ölçüm 200 milimdir. Hamurun ele yapışmasını engellemek için elimize bir miktar sıvı yağ alalım. Hamurumuzu toparlayalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Üzerini streç filmle kapatalım. 45-50 dakika mayalanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Üzerini açalım. Hamurumuzun havasını alalım. Dikdörtgen borcama sıvı yağ alalım ve yağlayalım. Hamurumuzu tepsimize alalım. Elimizi sıvı yağ ile yağlayıp hamurumuzu tepsiye eşit şekilde yayalım. Elimizi arada yağlayarak kenarlarını bu şekilde düzeltelim.
Hamurumuzun üzerine streç film veya temiz bir poşet kapatalım. ...20 dakika tepsi mayası gelmesi için bekletelim. Evet arkadaşlar, çöreğimizin tepsi mayası geldi. Üzerini açalım. Çöreğimizi şekillendirmek için parmak uçlarımızı sıvı yağa batıralım. Bu şekilde bastırarak şekil verelim. Çöreğimizi şekillendirdik. Çöreğimizin çukur kısımlarına kaşar peyniri dilimleri yerleştirelim. Üzerine sürmek için ayırdığımız yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı süt ilave edip çırpalım. Çöreğimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Son olarak dilimlerin üzerine çörek otu ve susam serpelim. Çöreğimiz pişmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kontrollü pişirelim. Evet arkadaşlar, çöreğimiz pişti. Çok güzel görünüyor. 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Çöreğimiz dinlendi. Dilimleyerek servise hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çöreğimizin içi de dışı da çok güzel görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.